8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cemal Hacı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldin Cemal. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Hocam rinoplasti ameliyatı öncesinde ön hazırlık olarak yapılması gerekenler nelerdir? Şimdi ameliyat öncesi özellikle tüm ameliyatlarda olduğu gibi bir medikal ilaç kullanımı var mı yok mu onu kontrol etmek gerekiyor. Bunun bir tıbbi bir hazırlık süreci var, bir de psikolojik bir hazırlık süreci var aslında. Kişi sigara içiyorsa ki biz sigara içmesini tüm operasyonlarda olmasını istemeyiz. Bir hafta öncesinden bırakması gerektiğini söylüyoruz. Sonrasında mümkünse zaten tekrar kullanması. Bitkisel çok fazla çay ve benzeri ürünler tüketmemesi lazım. Onlar kanama eğilimini arttırabilir. Bu gibi önerdiğimiz bir liste var aslında. Biz ameliyat öncesi hastalarımızla bununla paylaşıyoruz. Bir de muhakkak heyecanlı olacaklardır. Bu heyecanını gidermek için aklında soruları olacaktır. Onları mümkün olduğu kadar cevaplandırmaya çalışıyoruz. Cemal, başka bir programda bu şeyden bahsetmiştik. Rinoplasti de ince deri veya kalın deri olması fark ettiriyor diyor. Nasıl bir farklılık oluşturuyor bu? Yani şöyle aslında ben görüşme esnasında hastalarıma şunu şöyle tarif ediyorum. Şimdi sizin ince derili ya da kalın derili bir cilt yapınız olabilir. Burun cildinden bahsediyorum. Ya da işte orta düzeyde bir kalınlık olabilir. Şimdi biz rinoplasti ameliyatıyla burnunun iç kısmındaki iskeleti, kıkırdak ve kemiği şekillendiriyoruz. Daha sonra üstüne bir cilt seriyoruz. Cilt ile ilgili bir işlem yapılmıyor. Şimdi çok keskin bir masa olduğunu düşünün etrafına. İnce bir masa örtüsü attık. Bütün keskinliklerini görebiliriz masanın. Üstüne bir yorgan attığımızı düşünelim. Evet, kabaca şeklini görürsünüz ama hep yuvarlak hatlardır. Kalın ciltte böyle bir şey aslında. Yani güzel bir iskeletin üstüne çok kalın bir cilt koyarsınız. Onun böyle çok küçük, böyle çok keskin hatları olmasını beklemek biraz güç. Bunu inceltmek için, cildi inceltmek için, burnu küçültmek için Neler yapmalıyız? Evet, kalın derili bir burnu küçültmek için neler yapmalıyız? Evet, yani tekniklerimiz var bununla ilgili. Bazı durumlarda ne yaparsak yapalım çok küçülmeyecektir. Bunu hastaya öncesinde söylememiz lazım. Beklentisi bu yöndeyse bu ameliyatı gerekirse olmasın dememiz lazım. Çünkü hem ödemleri bir miktar uzun sürecektir, iyileşmesi biraz daha uzun sürecektir, sigara içiyor mu, belli bir hastalığı var mı, yara iyileşmesini bozan bir sürü etkeni var. Bunların hepsini birlikte değerlendirmek lazım. Bu ön görüşmelerimiz zaten bunlar üzerinden oluyor çoğu zaman. Simülasyonlarımızı da ince buruna farklı bir simülasyon, kalın deriliye farklı bir simülasyon yapmak gerekiyor. Çünkü simülasyonda istediğiniz burnu istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Böyle bir yanıltıcı bir etki vermemek için uygun simülasyon yapmak gerekiyor hastalara. Evet. Ek olarak daha önce de başka bir programda yine konuşmuştuk. Yağ enjeksiyonu, bu yüze yağ enjeksiyonları. Bu rinoplasti ile aynı seansta yapılabilir mi? Kalıcı mıdır? İstersen buna da bir kısaca değinelim. Yani yüze yağ enjeksiyonu aslında yüzün belli oranlarını bulmak için yapılıyor. Yani kalın derili bir burnu çok aşırı küçültemiyorsanız, eğer hastanın elmacık kemikleri çok belirgin değilse elmacık kemiklerini belirginleştirmek için yağ enjeksiyonu yapılabilir. Çene kontürünü belirginleştirmek için, daha keskin çene hatları oluşturmak için yağ enjeksiyonu yapılabilir. Yağ enjeksiyonu kalıcı mıdır kısmında yağ kendi içerisinde eriyecektir mutlaka. Hemen bir hafta sonrasında %20 civarında bir erime gerçekleşiyor. Ona uygun dozlarda biraz fazla yapmak, overcorrection yapmak lazım bu aslında bu tarz hastalarda. Ama tabii ki tamamen kalıcı bir çözüm ya da işte bir durum olduğunu söylemek mümkün değil. Ama hani birçok işlem yapılabilir. Dolguyla yapılacak işlemlere kıyasla avantajları var, dezavantajları var. Dolguda kısıtlı bir miktarda dolgu yapmamız gerekiyor. Daha doğrusu maliyet çok artıyor. Yağ enjeksiyonunda kendi karın bölgesinden aldığımız yağ olduğu için bu
bu konuda daha yaygın bir işlem yapabiliyoruz ve Daha bonkör kullanabiliyoruz yani. tabii ki aynen öyle. Bu burnun yüze uyumunu arttırmak için fevkalade bir yöntem. Hocam peki rinoplasti ile hangi kombin ameliyatlar yapılabilir? Rinoplasti ile ilgili aslında tüm yüz ameliyatları yapılabilir. Yüz germeler, liposuction'lar, kaş kaldırmalar, göz estetiği, kulak estetiği ya da diğer vücut plastik cerrahi ameliyatların hepsi yapılabilir. Sadece hani süreyi dikkate almak lazım. Çok kombine ameliyat yapıp süre çok uzarsa tabii ki hani hem hastanın verdiğimiz fiziksel yorgunluğu artıyor cerrahi olarak. Ona dikkat etmemiz lazım ama meme ameliyatı yapılabilir, liposuction yapılabilir, yüz germeler yapılabilir. Neredeyse tüm ameliyatlar Tüm yapılabilir. operasyonlar bir arada olabiliyor rinoplasti ile. Peki biraz önce bahsettiğimiz simülasyon bu tip kombine işlemler için de geçerli mi? Tabii. Kullanabiliyor muyuz yani? Tabii. Aslında kombine işlemler için de ekstra bir avantaj sağlıyor. Çünkü simülasyon dediğimiz şey birkaç çeşidi var. Kliniğimizde 3 boyutlu simülasyon uyguluyoruz hastalarımıza. 3 boyutlu simülasyon olduğunda sadece yüzü içeren bir simülasyon bu. Yüzün tüm açılarından değişiklikleri görebiliyoruz. Mesela işte burnunu ne kadar küçülttük, kaşını ne kadar kaldırdık, elmacık kemiğini ne kadar doldurduk. Gıdısı varsa gıdısını nasıl alabiliriz? İşte yüz germemi gerekir, boyun germemi gerekir. Bu simülasyonda bir de yüzün ne kadar değişeceğini gösterebiliyoruz aslında. Kombine ameliyat olmak isteyenlerde en büyük soru işaretlerinden biri aslında burun ameliyatında bile benim yüzüm değişecek mi, ben farklı kişi olacak mı endişesi var. Biz bunun bir tahminini sunabiliyoruz hastalara. Bu da bizim için büyük bir avantaj oluyor. Evet. Burun operasyonu yüzü en çok değiştiren işlem değil mi hocam? Evet. İfade yönünde, olumlu yönde ya da olumsuz yönde. O yüzden Tabii ki. danışanların çok iyi seçmesi gerekiyor doktorun. Tabii. Yani Seçici olması lazım. muhakkak ki öyle. Burun çok fazla değiştiriyor ama ne kadar değiştireceğini hasta kestiremiyor. Evet. Hani bazen bir burun demekle küçümsemek gibi olmasın ama yani sadece bir Hiçbir şey işlemle inanılmaz değiştiriyor, evet. evet değiştiriyor Evet. ama bir işlemle dünya güzeli olacaksın anlamına gelmiyor. Çünkü hani yüzün güzel olması için evrensel bazı oranlar var. Evet, herkesin güzellik algısı farklıdır ama bu oranları getirdiğimiz zaman, abartmadığımız zaman genelde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hocam bir de operasyon yaptıran kişilerden en çok duyduğum şu olmuş oluyor. Görsel, görüntü iyi oldu ama nefes problemi yaşıyorum artık. Önceden nefes problemim yoktu diye de mesela çevremde ben çok fazla Evet. işlem yaptırıp da memnun olmayan ya da revizyon operasyona girenleri gördüm. Sık karşılaşılan problemlerden biri aslında şöyle. Sonuçta rinoplasti ile birlikte bir miktar hacimsel bir küçülme durumu söz konusu olabiliyor. Özellikle burun delikleri, burnun girişinde bir darlık oluşabiliyor. İkisini aynı anda, aynı seansta fonksiyonel kısmını da değerlendirerek cerrahi yapmak mümkün. Ameliyat sonrası hem daha iyi nefes alabilirler. Çünkü ben bir kulak burun boğaz uzmanıyım. Hani bana Evet, nefes problemi nefes. şikayetiyle çok gelirler zaten. Hani aslında hem rinoplasti isteyip hem nefes problemi olan çok hastam var. Ameliyat sonrası yaptığımız ekstra işlemlerle, fonksiyonel cerrahilerle işte burun eti küçültülmesi olur, polip varsa polipin tedavisi olur, sinüzit ameliyatı olabilir, birçok ameliyatı kombine edebiliyoruz. Estetik ameliyatı kombine edebiliyoruz, fonksiyonel ameliyatları kombine edebiliyoruz. Daha sağlıklı olmuş oluyor kulak burun boğaz doktorunun yapması bence. Hocam peki kombine operasyon geçirecek kişilere, danışanlara, izleyicilerimize önerileriniz nelerdir? Şimdi kombine ameliyat, yani şimdi aslında kimse ben kombine ameliyat istiyorum diye gelmiyor. Aslında siz eksikliği mi görüp hastaya bildiriyorsunuz? Nasıl oluyor? Yani aslında ben kişiye bir ameliyat önermiyorum ama şöyle, biz ilk karşılaşmada gördüğümüzde buruna odaklanıyoruz. Buruna odaklandığımızda evet, burun ameliyatından sonra senin şöyle bir burnun olabilir. Burnun kendi içine bakarsın, gayet güzel oranları var, simetrik, gayet küçük ama yüzle uyumsuz bir şeyleri var. Hani hasta ya da işte danışan kafasında bir soru işareti oluyor. Bu durumda anlatmak gerekiyor.
bakın sizin elmacık kemiği, yüz asimetrisi denen bir şey var. Yani sonuçta yüzün sağ yarımı ile sol yarımı hiçbir zaman simetrik değil. Böyle olmadığı için de belli açılardan farklı gözüküyor burunlar. Biz her açıdan da gösterebildiğimiz için o durumda mesela sizin elmacık kemiğini doldurmamız gerekiyor. Şu kırışıklarınız bak burada bu açıyı bozuyor. Onun için şunu düzeltmek lazım. Bununla değil, aslında yüzünüzün diğer yapılarıyla ilgili gerekenler olduğunu ifade ediyoruz. Evet. Aslında burunu ele almışken tüm yüzde değerlendirmiş ve bilgilendirmiş biz oluyorsunuz. fasyal estetik bir analiz yapıyoruz aslında orada. Burada ihtiyacı olanlar kısmında, yani bunu bir cerrahi önermek değil aslında. Hani Uygun olanı söylemek. uygun olanı söylemek. Evet, doğruya Doğru yönlendirmek. Evet. bu bence. Çok teşekkür ederiz Ben hocam. teşekkür İyi ki ederim. Çok geldiniz. teşekkürler. Çok Ayağınıza teşekkür ederim, sağlık. sağ olun. Evet, bugün 8'de Sağlık'ta misafirimiz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cemal Hacı'ydı. Kendisiyle rinoplasti ameliyatından bahsettik. Kalın deri, ince deri bunlardan bahsettik. Aynı zamanda kombin ameliyatlardan bahsettik. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.